Selamlar. 5 dakikada bir ürün incelediğimiz Maxart 5 devam ediyor. İncelemeyi çok sevdiğim bir ürün grubuyla geldim bu sefer. Doğada vakit geçirmeyi seviyorsanız ne iş yaptığınız önemli değil. Trekking, hiking, dağcılık ya da işte izcilik, aklınıza gelebilecek her şey. Hem keskin, hem dayanıklı, hem de birçok işinizi görebilecek fonksiyonel özellikleri taşıyan Victorinox Venture serisi. 5 dakikaya sığdırmak biraz zor olacak ama Victorinox Venture serisi için 5 dakikalık süreyi başlatıyorum. Önce bir teknik özelliklerden girelim. İki bıçak arasındaki teknik özellik farkı aslında çok fazla yok. Bu yüzden ikisini de bir sayabiliriz. Bıçakların toplam uzunluğu 230 mm, 105 mm'de namlu uzunluğu var. 3.4 mm et kalınlığımız var. Venture Pro 120 gram, Venture normal ise 115 gram ağırlığında. İki üründe de kullanılan çelik aynı ve gerçekten bu iş için güzel, kaliteli bir çelik seçimi olmuş. Namludan sapa doğru ilerleme yapalım. Dip point ve şurada gördüğünüz gibi bir tırtıklı alan var. Bu tırtıklı alan ne işe yarıyor derseniz, çoğu bıçakta aslında görüyorsunuz bunu. Bazıları sadece tarz olsun diye, model olsun diye yapıyorlar ama bunun bir amacı var. Bunun amacı da kabzaya elinizi koydunuz, namlunun üzerinde tutabileceğiniz ve kaydırmayan bir ince iş yeri aslında. Ayrıyeten odun keserken ne yapıyorsunuz? Yine buradan ittiriyorsunuz ki eliniz namluyla o sivri kısma, yani 90 derecelik sivri kısma gelmesin. Bunu söylemişken hemen sırt tarafını görüyorsunuz zaten. Bu 90 derecelik bir sivri açı var. Gerçekten bu arada iyi. Hem odun soyabiliyorsunuz, hem kesim yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Hem de bir magnezyumla beraber ne yapabiliyorsunuz? Çeliği kullanabiliyorsunuz ateş başlatmada. Bıçağın açısı oldukça iyi. Hem zora geliyor hem de kesimleri çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Bunu söyleyebilirim. Diğer güzel düşünülen özellik şurada. Kabzalarında hemen gördüğünüz gibi bir parmak koyma yeri var. Bunu nerede kullanıyoruz? Parmağımızı koyduk. Herhangi bir oyma yapacağımız zaman daha rahat işlevimizi görelim. Daha rahat, güvenli şekilde kullanalım. Hem de göğüsten rahat bir şekilde ne yapıyoruz? Kavramayla işimizi hallediyoruz aslında. Bu rampayı bu amaçla kullanıyoruz. Kullanılan kabza o kadar güzel bir tutuş sağlıyor ki aslında kullanım sırasında daha az yorulmayı ve elin biraz daha bıçağa hakim kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda elciklerin hem alt tarafında, yani hem arka tarafında hem de ön tarafında, namluya yakın tarafta bir çıkıntı var. C şeklinde gördüğünüz gibi. Bu ne işe yarıyor? Eğer bıçak elimizde bir şey yaparken hani elimiz kayacaksa namluya doğru kaymayı engelleyecek ya da arkaya doğru kaymayı engelleyecek. Bu da aslında ekstra güvenlik demek. Full tank bir ürün. Arka tarafta gördüğünüz gibi bıçağın aslında devamı var ve burada ekstra özellikler devreye giriyor. Gördüğünüz altıgen boşluk aslında bir matkap ucu işlevi görecek. Bunu birazdan göstereceğim. Arka tarafta gördüğünüz çıkıntı da işte ezmeyi sağlayacağınız, çekiç görevini görebilecek, bir cam kırabileceğiniz bir alan sağladığı gibi aynı zamanda hani mesela oymacılık yaparken ya da bir yüzeyi böyle pürüzsüzleştirmek istediğinizde kullanabileceğiniz keskin bir yüzeyi var. Oldukça güzel çalışıyor diyebilirim bunun için. Şurada gördüğünüz gibi bir yuva var. Bu yuva ne işe yarıyor? Bow drill, el matkabıyla ateş yakma yöntemi vardır biliyorsunuz. Yerleştirerek rahat bir şekilde bow drill'i çalıştırabiliyorsunuz. Çok ihtiyaç duyabilecek bir şey değil ama bir bıçakla hayatta kalma dediğimizde bu eklentiler hiç beklenmedik alanlarda kolaylık sağlayabilir. Asıl eğlenceli tarafa başlıyoruz. Bıçağın kılıfları. Kılıflar şöyle 3 parçadan oluşuyor. Bu 3 parçayı sayacak olursak onların da ekstra eklentileri var. Şu elimde gördüğünüz şuradaki açık alanı kapatıyoruz ve üflüyoruz. Ateşe harlayabileceğimiz bir üfleme çubuğu haline geliyor. Bu çok güzel bir detay. Yani bıçağın her noktasından aslında farklı bir şey çıkıyor ve daha bitmedi. Kılıfın güzel taraflarından biri simetrik olması. Yani bıçağı ister böyle takarsınız, ister sağ yönlü takarsınız. Bu neyi değiştiriyor? Üzerinizde askıdayken hangi yönde taktığınızın önemi yok. İsterseniz sola taktınız, bıçağı diğer türlü çevirdiniz. İsterseniz sağa taktınız, bıçağı öteki yöne çevirdiniz. Emniyeti sağlamak için şuradaki kordonu ne yapıyorsunuz? Kılıfın içerisine yerleştiriyorsunuz. Şurada bir hemen ipi var. Bunu gerdiriyorsunuz ve bıçağın kabzasına geçiriyorsunuz. Ekstra güvenlik. Venture Pro'da şöyle bir ekstra kılıf var. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız hemen göstereyim onu da. Şöyle bir yuva var. Yuvaya kılıflı şekilde oturtturuyoruz. Oturdu. Hemen burada zaten kavrama alanı var. Bıçağı bu şekilde kemerimize takabiliyoruz, çantamıza takabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Hemen şunu çıkartayım, daha detaylı inceleyelim. Gördüğünüz gibi birçok alanda askı noktaları var. Ve askı noktaları birçok yerden farklı alanlarda asmayı sağlayabilecek şekilde tasarlanmış. Yani birçok şekilde asabiliyorsun, birçok noktaya asabiliyorsun. Ki buradaki deliklerin hepsi askı için mi? Tabii ki değil. Ona da birazdan geleceğim ama öncesinde başka bir şey göstereceğim. Diğer kılıfın içerisinde bir magnezyum taşı çıkıyor. Bir tane kalem çıkıyor. Bir tane de cımbız çıkıyor. Venture Pro setine geçeceğim. Kılıf gibi düşünebilirsiniz. Açtığımız zaman kılıfın içerisinde 600D polyester kullanılmış bu arada. Gerçekten kaliteli ve yanınızda bulundurduğunuz zaman zaten size güven verecek bir şekilde.
Bunun içinden ne çıkıyor? Böyle 2 tane taş çıkıyor. Bu taş nedir? Bileme taşı. Bileme taşlarını buradaki deliklere yerleştiriyoruz ve sabitliyoruz. Ondan sonra sadece yapmamız gereken şey bıçağımızı bu taşlarla beraber bilelemek. 20'lik matkap ucu çıkıyor. Herhangi bir 2 odunu birbirine bağlayacağınız zaman yuva oluşturabilirsiniz ve yuvayla birbirine bağlama yapabilirsiniz. Ya da bu eklentiyi kullanıp bir İsveç ocağı oluşturup yakabilirsiniz. Yapmanız gereken şey sadece bu ucu bir Venture bıçağıyla buluşturmak. Doğru bilgiye haiz değilseniz bir bıçakla hayatta kalma şansınız tabii ki düşük. Doğada hayatta kalma dediğimiz şey kaynakları doğru kullanmayla paralel şekilde gidiyor. Hayatta kalma bilginiz var ve elinizde böyle bir bıçak varsa işte o zaman yapabileceğiniz şeyler biraz daha kolaylaşacaktır. Evet, Max Out'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Aşağıda açıklamada verdiğim linke tıklayarak Hobix'in sitesine girip benim kodumla beraber indirimli şekilde alabilirsiniz. Ne yapıyorduk? Max Out serisini yalnız bırakmıyorduk. Bu ürünü kullananlar, almak isteyenler ve bu ürünün satıcılarının ortak konuşabileceği bir alan oluşturuyorduk. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.